Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde sarımsak tozu yapımıyla karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. Yaklaşık 800 gram kadar sarımsak kullanıyoruz. Sarımsaklarımızı diş diş derince bir kaseye ayırıyoruz. Tüm sarımsaklarımızı diş diş ayırdık. Şimdi üzerine geçecek kadar ılık su ilave ediyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar bekletiyoruz. Sarımsaklar 10 dakika kadar suda beklediler. Üst kısımlarını şu şekilde bıçakla açıyoruz. Zaten çok kolay bir şekilde diğer kısımları soyuluyor. Hepsini bu şekilde tek tek elimizle ayırıp bir kaseye alıyoruz. Sarımsakların hepsini soydum ve yıkadım. Ardından kuruladım. Şimdi blenderıma alıyorum. İyice püre haline gelene kadar çalıştırıyorum. Sarımsak miktarı fazla olduğu için ben büyük blenderda yapmayı tercih ettim. Ama rondoda ya da büyük bir robotta daha kolay çekebilirsiniz. Püre haline gelen sarımsakları fırın tepsimize şu şekilde yayıyoruz. İnce bir tabaka oluşturacak şekilde tepsinin her yerine dağıtıyorum. Düzleştiriyorum ve 160 santigrat derecelik fırınıma alıyorum. Evet, sarımsaklarımızı 160 santigrat derece fırında yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar pişirdim. Ama her tarafında aynı kuruluğu elde edemedim ve bu 1 saat 10 dakika içinde sürekli ara ara fırının kapağını açıp karıştırdım. Mutlaka bunu yapmanızı öneriyorum, yoksa köşelerden yanmalar yaşanabilir. Ben tamamen ortası biraz macun kıvamında kaldığı için bir gün beklettim. Ama siz sadece fırında kurutmak istiyorsanız bu işlemi ara ara karıştırarak 1-1,5 saat aralığında yapabilirsiniz. Ama sarımsak miktarına göre, fırın derecesine göre, ayarına göre bunlar değişebilir. Mutlaka bu aşamada kontrollü olmanız gerekiyor. Ve mutlaka ara ara karıştırmanız gerekiyor. Bu arada sadece fırında değil, güneşte de kurutabilirsiniz. Ama ben evimin de ayrıca bir balkon olmadığı için fırında kurutmayı tercih ettim. Bu ayrıca aynı zamanda çok fazla koku yapıyor. Balkonu olmayanlar evin içinde kurutmalarını kesinlikle önermiyorum. Çünkü aşırı bir koku oluyor. O yüzden ben fırında kurutmayı tercih ettim ama dediğim gibi bir günde beklettim. Kıvamı böyle bu şekilde kuru. Macun kıvamında olan kısımları da tamamen kurudu. Şimdi blenderımı alıyorum. Daha önce sarımsaklar çiğken o zaman da sığmaz diye rondoda değil blenderda çekmiştim ama size söyleyeyim. Çiğken rondoda kuruduktan sonra blenderda çekmeniz daha iyi olacaktır. Ben de şimdi blenderda yapacağım. Ama evinizde blenderınız yoksa iki işlemi de rondoda da yapabilirsiniz. Hepsini şimdi blender'a alıyoruz. Toz haline gelene kadar blenderdan çekiyorum. Blender'ın buz kırma moduna alıp bu şekilde çalıştırıyorum. Daha güzel bir toz elde ediliyor gördüğünüz gibi. Rondoda yaparsanız da elekten geçirip kullanabilirsiniz. Blender'dan çektiğim sarımsak tozlarını eleğime alıyorum. Sarımsak tozlarımı elekten geçiriyorum. İçinde katı kalan parçaları bu şekilde ayırıyorum. Delikli, tuzluk tarzı şeylerde de kullanabilirim. Tuzluk kadar ince olmasa da biraz daha büyük delikli kaplarda da kullanabilirsiniz. Şimdi uygun cam bir kaseye alıyoruz. Sarımsak çiğ olarak çok koksa bile piştiğinde yemeklere çok lezzetli bir aroma katıyor. Yemeğinizin lezzetine lezzet katıyor. Ama çiğken çok yoğun bir kokusu olduğu için elimize kokusu sinebiliyor. Bu da insanda rahatsızlık oluşturabiliyor. Ben bu şekilde sarımsaklarımı kurutup sarımsak tozu şekline dönüştürdükten sonra 1 sene boyunca buzdolabında saklıyorum ve yemeklerime 1 çay kaşığı kadar kullanıyorum. Size de bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum.
Bugün marketten alıp kullanmak yerine sarımsak tozunu evde doğal yöntemlerle yaptık. Siz de tarifimi deneyip yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.